Erdal'cığım, Efendim canım. merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Geçen hafta izolasyonla ilgili videomuzu paylaştık. Evet, izolasyon bitti. Şimdi Sıra ne geldi yapıyorsun? duvar ve tavan kaplamasına. Evet. Duvarlarda 6 milim kavak kontra kullanacağım. Tavanda da lambiri aldım. Lambiri kaplayacağım. Zemini zaten 15 milim kavak kontra ile yapacağım. Yalnız lambiri de şöyle bir durum var. Bu yüzeye boya bulaştırdım. O yüzden lambirinin bu yüzeyini kullanamayacağız. Bu yüzeyini kullanacağız. Yani normalde aslında lambirinin ön yüzü budur. Evet. Bu da arka yüzüdür. Biz tam tersi burayı arka, burayı ön yapmış olacağız. Yani baktığımızda bu görüntü görünecek. Evet, bu da gayet Çünkü güzel. ben bunu yanlışlıkla şunun üstüne koydum. Onu göster Göstereyim istersen. şöyle. Yanlışlıkla o demirlerin üstüne koydum. O demirlerden de boya bulaştı. Evet, burada boya bulaştı. Sonra buraya pat patlar serildi ama Evet. o arada gitmişti. Aynen. Çıkmıyor da Lambirler. şimdi. O yüzden lambirinin bu yüzeyini kullanacağız. Evet. Bu da güzel, ayrı bir havası var. Ayrı Aynen, bir çizgi tabii, vermiş tabii. oldu. Tabii. Kavak kontrayı ve lambiriyi matkap uçlu vidayla vidalayacağım. Akıllı vida diye de geçer. Ayrıca altına Dyson silikon da sıkacağım. Böylece daha sağlam bir montaj elde etmiş olacağım. Peki, Sonrasında yan duvarları boyayacağız. Tavanı boyamayacağız. Sadece üstüne vernik atacağız. Renkli vernik. o vernik rengine de Henüz daha karar karar veremedik. veremedik henüz. Ama çok koyu olmayacak yani. Evet, Açık renk, açık bir renk vernik olacak. düşünüyoruz. Ben o zaman başlıyorum O zaman hadi başla bakalım. duvar ve tavan kaplamasına. Hadi kolay gelsin. Bu arada kanala abone olmayı unutmayalım. Bu bizim için çok önemli. Ayrıca video ile ilgili bir görüşünüz, öneriniz, fikriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay. Şu aletin yardımıyla aracın kıvrımını kartona çizdim. Şimdi bu kartondaki kalıbı da kavak kontranın üzerine koyacağım ve çizeceğim. Sonra da kontrayı bu kıvrıma göre keseceğim. Aracın diğer köşesi de aynı olduğu için bu kalıbı ters çevirip diğer köşeye de uygulayacağım. Köşeleri düzelttikten sonra yerine oturdu. 1-2 milim açıklık var ama önemli değil o. Yani genel itibariyle istediğim gibi oldu. Kartondan şuranın kalıbını çıkardım. Şimdi bu karton kalıbı kavak kontrolün üzerine koyacağım ve kavak kontrolü kesip yaklaşık bu şekli elde edeceğim. Geçici olarak ikişer vidayla yerlerine tutturdum. Şimdi hem dışarıdan pencerenin geleceği yerleri işaretleyeceğim. Sonra söküp keseceğim. Hem de su deposu, dolum deliği falan var, onları işaretleyeceğim. Kontraları içeriden geçici olarak vidaladım. Daha sonra dışarıdan cam boşluğuna gelecek yerleri kalemle çizdim. Oraları keseceğim ve cam yeri direkt açılmış olacak. Şuraya kadar yapmamın sebebi, onun üstüne dolap olacak. Görünen kısım buraya kadar olacak. Davlumbazların olduğu tarafın zemin kontrastını keseceğim. Fakat burada
şöyle bir kavis olduğu için onu kalıbını çıkarıp önce kontrolü oradan kesmem lazım. Kalıbı çıkarmak için de şöyle bir şey yaptım. Bir tahtaya kalem bantladım. Onu da böyle L şekline getirdim. Bunu böyle hareket ettirip buranın şeklini buraya çıkarmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Kolay gelsin. Sağ ol canım. Annem ziyarete geldi. Şimdi yaptıklarımı inceliyor, şu ana kadar yaptıklarımı. Nasıl anne? Çok güzel, eline sağlık oğlum. Çok güzel yapmışsın. Camların etrafına duvara monte edeceğim 6 milim kavak kontrayı monte etmeden önce 15 milim kavak kontradan bir pervaz yapacağım. Pervazı da buraya yine Dyson'la yapıştıracağım. Sonrasında üzerine duvarı monte edeceğim. Ahşapları Apel'in marin tutkalıyla yapıştırıyorum. Yat sanayinde, denizcilikte kullanılan bir tutkal. Bayağı sağlam bir tutkal. Daha önce aracın zeminine göre kestiğim 15 milim kavak kontrayı straforların üstüne koydum. Şimdi alttaki çıtalara denk gelecek şekilde çizgi çekiyorum üstüne. Zaten şurada işaretlemiştim çıtaların yerlerini. Bu çizgileri tam çıtaların üzerine denk gelecek şekilde çekiyorum. Daha sonra bu çizginin ortasında kavak kontrayı zemindeki çıtalara vidalayacağım. Akıllı vidayla vidalamadan önce yine kavak kontrolünün altına silikon sıkıyorum. Böylece hem silikonla yapışmış olacak hem de vidayla vidalanmış olacak. Tam şurada aslında şundan bir tane var. Bunu işaretledim. Şimdi buna denk gelecek şekilde buradan da vida atıyorum. Bazı yerleri kapamadan önce orada ne olduğunu işaretlemek işimizi kolaylaştırır. Lambirleri araç içinde monte edeceğim yerin boyuna göre ayarlamak için yatar testereye kesmeye götürüyorum. Lambirleri aracın tavanındaki çıkıntılara 4.2 38 milim matkap uçlu vidayla vidalıyorum. Akıllı vida diye bilinir. Lambirleri vidalamadan önce 3 milim genişliğinde havşa başlı matkap ucuyla delik açıyorum. Böylece vida lambireye girdiğinde hem ahşabı çatlatmıyor hem de
Vidanın başı ağacın içine tam gömüldüğü için üzerini dolguyla kapattığımızda tamamen vidalar kapanacak. Karavanın kaplamalarını bitirdim. Sürgülü kapı ve arka kapıları 6 milim kavak kontrayla kapladım izolasyon sonrasında. Arkadaki camlardan birini tamamen iptal ettim. Diğerini açık bıraktım. Zemine 15 milim kavak kontra yaptım. Yine yan duvarlar da izolasyon sonrasında 6 milim kavak kontrayla kaplandı. Tavan ise lambiri ile kaplandı. Şoför bölgesiyle karavanı ayıran kısmı da kapattım ben. Çoğu karavancı açık bırakır ama ben kapattım. Orayı da 15 milim kavak kontrayla kapattım. Bunu kapatmamın İki nedeni var. Birincisi, bize göre karavan minik bir ev. Bu evin içinde oturduğumuzda direksiyon, vites topuzu, ne bileyim şoför koltuğu görmek istemiyoruz. Yani kendimizi bir aracın içinde hissetmek istemiyoruz. İkincisi de bunca izolasyona, kaplamaya karşı burayı açık bıraktığımda yazın aracın camlarından içeriye aşırı derecede bir sıcak geliyor. Ve o sıcak buradaki havayı da ısıtıyor. Karavan içi hamam gibi oluyor. Yani camlara güneşlik koyabilirsin ya da perde koyabilirsin diyebilirsiniz. Ama maalesef güneşlik de perde de o sıcağı durduramıyor. Yani Antalya'da yaşayanlar çok iyi bilir bunu. O yüzden kapattık. Karavan kısmı ayrı, araç kısmı ayrı olacak. Zemine ve yan duvara 15 milim U profil vidaladım. U profilin içine Dyson sıktım. Daha sonra da kavak kontrayı o U profilin içine oturttum. Yine zeminden ve yan duvardan U profili kavak kontrayı ayrıca vidalayacağım. Böylece hem Dyson'la hem de vidayla U profile tutmuş olacak arka kapama. U profilde zaten duvara ve zemine vidalı. Böylece sağlam bir iş yapmış oldum.